Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Biz yine taşınıyoruz. Her taşınmada benim asıl düşündüğüm şey biz Türkiye'ye nasıl döneceğiz? Hadi burada yine yakın mesafede bir yerlere bir şeyleri götürüyoruz. Ama bu eşyaları Türkiye'ye nasıl götüreceğiz? Benim asıl merak ettiğim bu. Şöyle mezun olmuşlar. Mezun olunca böyle taç takılıyor arkadaşlarıyla. Mesela bu melek kanatları takmayı tercih etmiş. İstediğini giyiyorsun. Bir de tatlı dağıtıyorlardı. Bize de verdiler. Şimdi taşındığımız otele tekrar geldik. Çünkü valizlerin geri kalanını alacağız. Tek seferde hepsini taşıyamadık. Çünkü 6 valizimiz var toplam. Ama bizim 7 valizlik eşyamız vardı. Bir tane valizi yeni kalacağımız otelde boşaltıp boş valiz getirdik ve şimdi içine doldurduk tekrar. Artık temelli gidiyoruz. Bugün tam bir ay oldu. Tam bir ay önce bugün gelmiştik Türkiye'ye. İyiydi burası. Fena değildi. Yeri de iyiydi. Buranın adı Al Palazzo dei Priori. Burası Siena'ya gelen öğrencilerin ev bulmadan önce, yurt çıkmadan önce kaldıkları yer. Eğer Siena'ya gelecekseniz ve kalacak yer arıyorsanız buraya bakabilirsiniz. Gerçekten birçok öğrencinin yolu bu otelden geçiyor. Bir otobüsle merkeze gidilebiliyor ve otobüs 5-10 dakika bir şey sürüyor yani. Hatta yürüme mesafesinde merkez. Fiyatları da ortalama. İsterseniz bir odayı tek başınıza tutabiliyorsunuz ya da paylaşımlı olarak başka biriyle birlikte tutabiliyorsunuz. İçi çok yeni değil. Şu arkamdan falan da görebiliyorsunuzdur ama genel Siena'da böyle zaten. Bizim şu an diğer otele taşınmamızın sebeplerinden biri de aslında oranın içi çok yeni ve çok temiz. Çok güzel. Bir de direkt merkezde. Çok merkezi bir yerde yani. Biz o yüzden şimdi tekrar oraya taşınıyoruz. Yeni otelimize geldik. Daha doğrusu geldik ve yerleştik bile. Böyle toplanırken eşyaları çok sistematik bir şekilde koydum valizlere. O yüzden sadece valizleri açıp geri koydum yani eşyaları. O yüzden hızlı bir şekilde yerleşebildim. Çünkü sevmiyorum. Düzen takıntılı biriyim bir tık. Böyle ortalık dağınık olsun, taşınma havası, her yerde eşyalar bir yerlerde. Böyle şeyler beni çok yoruyor. Dün gece akşam eve gelince toparlandık ve bugün işte akşamdan önce bitmiş oldu. Yerleştik çok şükür. Yani zaten başka türlü taşınılmaz burada bu kadar çok. Bir önceki otelde konuşurken, ayrıldığımız otelde yani konuşurken demişim. Yeni otele gidiyoruz tekrar tarzında bir şey demişim. Tekrar dememin sebebi biz Ahmet'le Siena'ya ilk geldiğimizde burada kalmıştık. Hatta tesadüfen denk geldi yani bu odada kalmıştık. Biz burayı zaten beğeniyorduk. Hem dediğim gibi konumu çok iyi. Direkt merkezde. Buranın meydanı Il Campo. Il Campo'nun hemen dibi yani burası. Ve az önce de bahsettim. Hani şu an hatta bir tık arkamdan da gözüküyordu. Bir tık daha yeni ve temiz bir yer. O yüzden biz burayı zaten beğeniyorduk. Ama önceden burada kalırken temelli kalmayı düşünmüyorduk tabii ki de. Sonra başka bir yere geçip sonra hatta Tuzkasi'deki evimize geçmiştik. Bu sene önceki videolarımda bahsettim zaten. Normalde biz 1,5 seneden fazladır Tuzkasi'de kalıyoruz. Apart otel orası. Kendimize ait bir stüdyo daire vardı. Ve biz çok memnunduk. Biraz şehirden uzakta ama çok temiz ve yeniydi. Bu sene de orada kalacaktık aslında ama bizim istediğimiz tarihlerde doluydu. Yani biz önceden geleceğimizi söylemiştik ama ev sahibi oda ayırmamış sağ olsun. Biz de o yüzden başka bir eve de çıkmak istemedik. Çünkü ev için kontrat yapıyorsun uzun süreli ve evler paylaşımlı oluyor. Ne yazık ki böyle 1+1 gibi tek başına kalabileceğin daha küçük evler yok. Başkalarıyla kalman gerekiyor. Biz de o yüzden hem İtalya'ya ilk geldiğimiz dönemde hem de şu anda bu otel sisteminde daha rahat ediyoruz. Bu oteller zaten aylık olarak veriliyor, aylık olarak kiralanıyor. Bu bir önceki kaldığımız otel de öyle. Diğer birçok bu şekilde yapan otel de aylık olarak veriyor öğrencilere. Yani paylaşımlı evden daha rahat oluyor bizim için. Bir de tüm bunların asıl sebebi biz yurda başvurduk. Hani yurt çıkarsa direkt yurda geçeceğiz. Evde kaldığında hani kontratı falan bozup çıkamıyorsun. O sıkıntı. O yüzden yani uzun lafın kısası çok uzattım ama ilk kaldığımız yere geri dönmüş olduk. Hatta ilk kaldığımız oda işte burası. Ve o yüzden bugün böyle çok tuhaf hissediyorum. Resmen 2 yıl önce ilk kez buraya gelmiştik ve çok bilinmezlikti o zaman her şey. Yeni gelmişsin İtalya'ya. Ahmet'le yeni evlenmişiz yani. Okulu bilmiyorsun, şehri bilmiyorsun, ülkeyi bilmiyorsun. Çok değişikti. Böyle bugün sürekli o anları, o günleri hatırlıyorum. Yurt dışında yüksek lisans yapmak
kişisel olarak çok güzel bir tecrübe. İnsanı çok büyüten, olgunlaştıran, geliştiren bir tecrübe. Ama eğer bu yolculukta partnerinle, eşinle, kocanla birlikteysen bence ilişkiyi de çok şekillendiren bir süreç. Yani biz muhtemelen ortalama bir çiftin hayatı boyunca taşınmayacağı kadar taşınmışızdır. Ve bu kadar taşınmak ya da otelde yaşamak, yurtta yaşamak, apart otelde yaşamak, tam bir düzeninin olmaması, sürekli yer değiştirmek, sürekli belirsizlik olması. Hani bunlar insanın zor durumlarda nasıl baş ettiğini gösteriyor aslında. Hem kendine hem karşındakine. Sonra işte 2 sene önce buraya geldiğimizde dilini, kültürünü, insanını, hiçbir şeyini bilmediğimiz bir ülkeye geliyoruz. Ve buradaki bütün o yabancılığı, bütün o öğrenme sürecini, o deneyimi birlikte yaşıyorsun. Birlikte öğreniyorsun. Hani mesela şey derler ya, bir insanı tanımak istiyorsan onunla seyahat et diye. Bu kesinlikle doğru ama ben bunu arttırıyorum. Bir insanı tanımak istiyorsan onunla yurt dışına taşın. Çok ciddi bir şey gerçekten ama bir insanı çok iyi öğrenmeni, tanımanı sağlıyor. Yurt dışında yaşamak, hele ki yurt dışında yüksek lisans yapmaya çalışmak hem bireysel olarak hem de çift olarak çok fazla şey deneyimlemenizi, çok fazla şey öğrenmenizi sağlıyor. Yani ben zannetmiyorum ki bundan sonraki hayatımızda Ahmet'le hani bir şey yapalım ve bu süreçte öğrendiğimiz kadar çok şey öğrenmiş olalım. Bazı zorluklar mesela dışarıdan görülebiliyor, tahmin edilebiliyor ama hiç görülmeyen, işin içine girmeden bilinmeyen zorluklar da çok oluyor. Mesela hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bir yere geldin ve burada ben ilk gün okulun yerini bulamamıştım. Çünkü okulun önünde akıl hastanesi yazıyordu. Eskiden akıl hastanesiymiş ve ben oranın okul olduğunu bile anlamamıştım mesela. İtalyanlar dil bilmiyor. Bu otelin sahibi olan kadın da az önce İngilizce bilmiyor mesela. Hadi şu an yine anlaşabiliyoruz ama 2 yıl önce geldiğimizde bu kadınla anlaşmak çok zordu. Dilini bilmediğin bir yere geliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Yani yeni bir hayata adım atıyorsun aslında. Yepyeni bir hayata adım atıyorsun. Bir şeyleri tek başına öğrenmek zorundasın. Hani neyse ki biz birlikteydik ama şey de çok zor. Birinden yardım istemek, birinden bir şeyleri talep etmek. Çünkü insanlar da bir yere kadar yardımcı olabiliyor. Bunlar böyle bugün düşündüklerimdi. Bugün tekrar ilk geldiğimiz yere gelip 2 yıl öncesine baktığımda, o arada yaşananlara baktığımda ne çok şey yaşadığımızı, ne çok şey deneyimlediğimizi, ne zorluklar, ne badireler, ne maceralar atlattığımızı bir böyle gördüm. Gözümün önünden geçti yani resmen. Şu an gülerek anlatıyorum ama çok zorlandığımız günler de oldu. Ama dönüp baktığında günün sonunda bunların hepsi güzel hatırlanıyor. Çünkü o zorluklar senin büyümeni, gelişmeni sağlayan şeyler oluyor. Hani konfor alanından çıkmak deriz ya. Bu işte tam olarak konfor alanından çıkmak. Ben o yüzden böyle bir düşüncesi, isteği olan varsa herkese sonuna kadar tavsiye ediyorum. Bence bir insanın kendine yapabileceği en büyük yatırım bu. Hani birçok kitap okumaktan, ders çalışmaktan çok çok daha fazla şey katıyor insana. Yeni bir kültürü, insanları tanıyorsunuz. Çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Dünyanın her yerinden insanla tanışıyorum mesela şu an burada. Ve bilmiyorum ya, böyle birazcık da felsefi olacak ama özünde herkesin insan olduğunu yakinen görmüş oluyorsun aslında. Neyse, bunlar çok derin. Şimdi girmeyeyim bu konulara. Belki başka bir zaman anlatırım ama eğer yani böyle bir düşünceniz, yurt dışında eğitim alma isteğiniz varsa, belki dil okulu olur, belki lisans, belki yüksek lisans olur. Bence bu kendinizde, bu hayatta yapabileceğiniz en güzel yatırım. Hiç düşünmeden bence bu yola girin ve bunu yapın derim. Şimdi bu bizim bursumuzun geçerli olduğu, ücretsiz yemek yediğimiz yer Mensa. Zaten hep bahsediyorum yani. Şehrin farklı yerlerinde mensalar var. Biz hep en yakın, zaten merkezde bir tane var. Hep aynı yere gidiyoruz. Şu an şehrin biraz dışındakine, San Mignato'dakine geldik. Çünkü bugün burada Türk yemeği var. Çok güzel. Evet. Mercimek çorbası içmeye gelip mercimek çorbası almadık. Çünkü o bir çorba değildi. Normal mercimek yemeğiydi ve hiç güzel gözükmüyordu. O yüzden farklı şeyler aldık. Bu İspanya'dan paella, Pakistan'dan brokoli, normal salata. Bu tavuk yemeği ve Hindistan cevizi sütlü pilav da Samoa'danmış. Cheesecake de Amerika'dan.
artmasından. Kütüphaneden çıktık. Merkeze gidiyoruz. Yani zaten merkezdeyiz de mağazaların olduğu tarafa gidiyoruz. Çünkü hem birkaç bir şey almam gerekli hem de kahve içeriz. Dedim ki hava kararmadan çıkalım. Hava kararınca zaten çok soğuk oluyor. Ve saat daha 4'tü ben bunu dediğimde. Yani bu pazar saatler alındı. O yüzden ne yazık ki artık hava çok erken kararıyor. Ve bu benim çok sinirlerimi bozuyor. Yani hava daha erken aydınlanıyor ve daha erken kararıyor, tamam. Ama ben zaten çok erken saatte okula ya da işe gitmediğim için havanın erken aydınlanması benim hayatımda çok bir şey değiştirmedi. Bir de gün doğumuyla uyanan bir insan da değilim zaten. Yani benim için önemli olan havanın daha geç kararması. Çünkü hava erken karardığında gün hemen bitiyor ve ben böyle bir dinlenme moduna geçiyorum. İster istemez. Hele yemekten sonra çay içeyim, uzanayım, bir şeyler izleyeyim moduna geçiyorum. O yüzden çok verimsiz oluyor. Biz o yüzden 3 senedir işte İtalya'dayken özellikle bu saatlerin alındığı zamanda uyku saatimizi bir saat geriye çekiyoruz. Yani bir saat daha erken yatıp erken kalkıyoruz ki gün hemen bitmesin. Birazcık daha bir şeyler yapabilelim en azından diye. Normalde Türkiye ile saat farkı İtalya'nın 1 saatti. Şu an 2 saate çıktı. O da sinir bozucu bir şey. Böyle annemlerle aramda hani çok bir fark oluyormuş gibi geliyor. Ben mesela daha yeni öğle yemeği yemişim. Onları arıyorum. Diyor ki biz akşam yemeği yedik. Gün bitmiş oluyor onlar için. Hani çok büyük problem değil de ben Türkiye saatlerine göre paylaşım yapıyorum mesela. Onları falan da biraz daha işte erken uyanıp daha erken yapmam gerekiyor şu anda. Ama alıştım artık. Zaten bu Türkiye'den bildiğimiz bir sistemdi. Sonra Türkiye'de kaldırıldı. Biz unuttuk. Buraya geldik. Yine aynı sistem. Ama işte benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani gün çok erken kararıyor. Hele ki şu an biraz daha 6 gibi falan gün batıyor ama bu yakında saat 5'te falan kararıyor olacak. Çok sinir bozucu bir şey. Bana yasak diyebilir. Ya seni bir bağda... Bu arada şundan bahsetmek istiyordum. YouTube'da aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız da beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Ama asıl bahsetmek istediğim şuydu. Geçen gün yine Ahmet'le kahve içmeye çıktık. Ve ben sadece birkaç dakika içerisinde böyle etraf yağmur yağıyordu. Çok güzel gözüküyor diye birkaç video çektim. Paylaşmayı bile çok düşünmüyordum aslında. Sadece çok güzel yağmurlu bir günde. O yüzden kahve içerken, yağmur yağarken video çektim. Sonra otururken neyse editleyeyim bari dedim. Hemen kısa bir video editledim. Yani total benim 5 ya da 10 dakikamı bile almadı bu videoyu çekmek ve editlemek. Sonra direkt o anda TikTok'a yükledim ve o video çok izlendi. Yani benim için çok. Benim daha önceden hiçbir videom bu kadar çok izlenmedi. Kaçtı ki en son? 300 bini geçti izlenmesi. Beğenisi de en son 75 bindi. Instagram'da da bu kadar çok değil ama yine buna yakın 250 bin izlenme, beğenisini hatırlamıyorum. Yine böyle bir beğeni var. Ve çok şaşırdım. Çünkü hani ben şu YouTube videoları için o kadar emek veriyorum ki, yani o kadar zaman harcıyorum ki. Ahmet de öyle yani. O da çok destek oluyor. O da emek veriyor. Ya da diğer videolarım için de inanılmaz bir zaman ve emek veriyorum. Ve benim şu 5 dakikada hazırlayıp yüklediğim video kadar izlenmedi hiçbiri. Bilmiyorum yani, ondan sonra başka videolar da attım bu arada. Onlar da o kadar izlenmedi. Sanırım hayatta bazen bazı şeyler çabalamayınca oluyor ya da denk geliyor ya da bazen ne kadar yapsan da olmuyor. Bilmiyorum yani, ne ders çıkarılması gerekli buradan çok bilmiyorum ama o video beni çok şaşırttı gerçekten. En hızlı, en önemsizce çekip yüklediğim videonun en çok beğeni alan video olması. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Eğer beğendiyseniz de izlediyseniz de. Beni TikTok'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O hesaplarımı da aşağıya koyacağım.